Merhabalar, ben sporcu beslenmesi uzmanı Zehra Bora. Sağlıklı, fit, enerjik hayatıma yani benim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uyku kalitesi üzerinde merak edeceğiniz tüm her şeyi anlatıyor olacağım. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlıklı olmak, hastalık, sakatlık dışında bedenen ve ruhen de iyi olma halidir. Peki ya sizler uyku ile sağlıklı olma arasında ilişki olduğunu biliyor muydunuz? Evet, belki gözden kaçıranlarınız olmuştur ama seçtiğiniz besinlerin uyku kalitesi üzerinde etkisi çok belirgin. Son zamanlarda seçtiğimiz besinlerin uyku kalitesi üzerindeki etkisi çok fazla araştırılmaya başlanmış durumda. Bu konudan bir haber olan kişiler de mevcut. Sabahları bir türlü yataktan kalkamayan, yataktan sürünerek kalkan, gece uykusunda sürekli uyanan, en verimli uyuyacağımız vakitte, derin uyku dediğimiz vakiti bir türlü yaşayamayan, kendisini hep huzursuz hisseden, sabah uyandığında her yerinin ağrıdığını hisseden, sanki dayak yemiş gibi uyananlarınız da vardır aranızda. İnanın tüm bu uyku düzeninizin gün içerisinde tükettiğiniz besinlerle bir ilişkisi var. Bir kişinin uyku kalitesini bir gecede uyanma süresi ve uykunun derinliği gibi kavramlar belirlemekte. Yapılan tüm çalışmalar kişilerin eğer uykularında bir sıkıntıları varsa, kalitesiz bir uyku alıyorlarsa bunların kötü beslenme, yanlış beslenme, kafeinli içecek tüketiminin çok fazla olması, alkol tüketiminin çok fazla olması, kişinin sigara tüketiyor olması, metropolde yaşıyor olması, çok stresli bir hayatının olması ve melatonin içeren besinlerden eksik beslendiğini göstermekte. Peki ya sizler bazı besinlerle uyku kalitenizi artırabileceğinizi biliyor muydunuz? Gelin bu besinlerden sizlere bu videomda bahsedeyim. İlk sırada süt ve süt ürünleri bulunmakta. Belki hatırlarsınız, belki niye dedim hatırlarsınız. Küçükken annelerimiz bize yatmadan önce süt içirirlerdi. Hatta bazıları bunun içerisine bal koyardı, bazıları ise yumurta sarısı karıştırırlardı. Annelerimizin bir bildiği varmış gerçekten de. Çünkü süt kaliteli protein kaynağı olarak uykuya dalmanızda size yardımcı olacak en belirgin besinlerden. Çünkü sütün içerisinde triptofan bulunmakta. Hatta yapılan bazı araştırmalar süt tüketiminin uyku apnesinin oluşturduğu olumsuz etkileri azalttığı yönünde. Tabii hal böyle olunca daha kaliteli uyku uyumanızı da süt sağlayacak. Sırada papatya çayı bulunmakta. Bazı çaylar böyle uykunuzu kaçırır. Hatta yatmadan önce beyaz çay, yeşil çay veya karışık bitkileri karıştırdığınızda uykuya dalmanız daha uzun sürecektir. Bazıları ise daha hızlıca uykuya dalmanız, daha rahat uyumanızı sağlayacak. Bunlardan bir tanesi de tabii ki papatya çayı. Yatıştırıcı bir etkisi bulunduğu için depresyon ve stresi yönetmede çok etkin. Hatta kanser hastalarında yapılmış bir çalışmada papatya çayı tüketimi anksiyete ve depresyonun etkilerini azalttığı gözlemlenmiş. Yapılan bir diğer çalışmada ise doğum sonrası anneler gözlenmişler. Biliyorsunuz doğum sonrası ister istemez bir kaygı durumuna geçiş yapıyor anneler. Uyku kalitelerinin artmasında papatya çayı göze çarpmış. O zaman ne yapıyoruz? Sağlıklı beslenmek adına ara ara eğer herhangi bir sağlık sıkıntımız yoksa beyaz çay içiyoruz, yeşil çay içiyoruz. Biraz da stresliysek, uykuya dalarken sıkıntı yaşıyorsak, daha rahat uyumak istiyorsak papatya çayı içiyoruz. Üçüncü sırada kaliteli protein kaynakları göze çarpıyor. Uyku kalitenizde bir sıkıntı varsa, geceleri bir türlü uykuya dalamıyorsanız bence tüm beslenmenizi gözden geçirmenizde fayda var. Kişilerin gün içerisinde alması gereken proteinin kilo başına 1 gram olduğunu varsayarsak yetersiz protein alıyor olabilirsiniz. Önce bir bunu gözden geçirelim derim. Eğer yetersiz protein alırsanız protein içeren ürünlerin melatonin sentezinde rol oynayan triptofan barındırdığından triptofanı eksik alıyor olabilirsiniz. Bu da sizin uyku kalitenizi tabii ki direkt olarak etkilemekte. Dördüncü sırada melatonin salgısını artıran sebze ve meyveler bulunmakta. Serotonin ve melatonin salınımını artıran muz, portakal, ahududu, vişne gibi meyveler ile ıspanak, patates ve patlıcan gibi sebzeleri beslenmenize dahil ediyor olmanız uyku kalitenizi artırmada sizlere yardımcı olacak. Tabii ki ben bu sebze ve meyveleri sayarken miktar kısıtlamasından da bahsetmeden geçemeyeceğim. Hani uyku uyuyamıyorum Zehra Hanım deyip oturup bütün akşam patatesi, patlıcanı pişirip yanında da vişneyle ahududuyla birlikte tüketmeyin yani. Azar azar beslenmenizi gün içerisinde koyarsanız, haftaya yayarsanız çok iyi olacak. Geldik sırada sporcular tarafından çok tercih edilen, tok tutma özelliği bulunan, lif içerdiği için tok tutma özelliği bulunan, diyetlerimizde de çok kullandığımız yulaf ezmesi. Yulaf içerisinde kalsiyum ve magnezyum içermekte. Bu sayede gerçekten uykuya dalmanızda size yardımcı olacak besinlerin başında gelmekte. Yulafı beslenmeme nasıl dahil edebilirim derseniz sabah kahvaltılarınızda sütle birlikte tercih edebilirsiniz.
Ara öğünlerinizde yoğurdun içerisine koyarak tercih edebilirsiniz. Veya bir sporcuysanız spordan önceki veya sonraki öğünlerinizde yine smoothie'lerinizin içerisine yerleştirebilirsiniz. Deneyin. Sırada 6. sırada badem, ceviz ve kabak çekirdeği bulunmakta. Bu saydığım tohumlar melatonin sentezinde rol oynayan triptofanu barındırmakta arkadaşlar. Hal böyle olunca bunlar da uykuya rahat dalmamızda bize yardımcı olacak. Enerji içerikleriyle birlikte gün içerisinde bize enerji verecek. Kan şekeri üzerinde etkileri stabil olduğu için sizlerin kan şekerinizi inip çıkarmayacak. Hemen bunlardan benim en sevdiğim olan ve diyetlerimde en çok kullandığım cevizden bahsetmek istiyorum. Hayvanlar üzerinde yapılmış bir çalışma bulunmakta. Ceviz tüketenlerin serum melatonin düzeyleri tüketmeyenlere oranla 3 kat daha fazla gözlemlenmiş. İnşallah çalışmayı doğru söyledim. Çalışmayı hatırladığım kadarıyla söyledim çünkü. Her neyse siz buradan şunu çıkartın. Sağlıklı beslenmek için uyku düzeyinin artması, kalitesinin artması, melatonin sentezinin artması için ceviz tüketmeliyim. Bir de biliyorum aranızda böyle çok uykuya değer vermeyen kişiler de var. Yani çok uyumasam da olur. Yani benim için çok uyku önemli değil, günü kaybettiğimi düşünüyorum gibi düşüncelere sahip olan kişiler de olabilir. Uyku burada şu konuda çok değerli. Eğer sizler yetersiz, dengesiz ve düzensiz bir uyku haline sahipseniz ister istemez, herkese değil tabii ki, depresif bir moda bürünebiliyorsunuz. Çünkü huzursuzsunuz, çünkü yetersizsiniz, çünkü bir yerlerde bir şeyler eksik ve bu yüzden güne eksik başlıyorsunuz, huzursuz başlıyorsunuz. Bunlar ne yapıyor? Gün içerisinde tükettiğiniz besinlerin tercihini bile etkiliyor. Ne olur belki sabah uyandığınızda mutlu uyansanız bir haşlanmış yumurta yiyeceksiniz. Yanında yeşillik tüketip zeytin yiyip çıkacaksınız. Böyle olunca hiçbir şey yemek istemiyorum deyip evden çıkıyorsunuz. İlk acıktığınız noktada da bir pastane önünden geçiyor oluyorsunuz. Veya internetten girip bir sipariş veriyorsunuz. Poğaça, börek yiyorsunuz. Ne oluyor? Bunlar da basit karbonhidratlar. Kan şekerini aniden yükselten hamur işi oldukları için kan şekerinizin inip çıkmasına neden oluyor. Bunu yedikten sonra belki kurtarabilseniz, hani ondan sonrası sağlıklı beslenebilseniz sıkıntı yok ama kan şekerinin ani iniş çıkışları bir diğer öğününüzü de etkiliyor. O noktada yine sağlıklı bir şey seçebilecekken seçemiyorsunuz. İşte saçma sapan yine karbonhidrat ihtiva eden fast food tarzı bir şey yemeye yöneliyorsunuz. Makarna olabilir, pizza olabilir, kötü pişirme yöntemleriyle pişirilmiş yemekler olabilir. Bunları da yedikten sonra zaten modunuz yerle bir, zaten stresli bir yaşantıya sahipsiniz. Bir tatlı yiyeyim de kendime geleyim diyorsunuz. Ne oluyor? Eğer kalitesiz bir uyku düzenine sahipseniz gün içerisinde şekerli besin tüketiminiz, karbonhidrat tüketiminiz artmış oluyor. Bunların her biri de sizlere bel çevresinde yağlanma olarak geri dönüş yapıyor. Lütfen sizler siz olun. Ne kadar daha sağlıklı uyuyabilirim diye bir düşünün. Beslenmenizi şöyle bir kağıda yazı verin. Ben nasıl besleniyorum, ne yapıyorum, gıda takviyesi kullanıyor muyum, yeteri kadar suyumu, bitki çayımı içiyor muyum, melatonin sentezini artıran besinleri beslenmeme dahil ediyor muyum? Bir bakıverin. Ardından da bu videomun altında yorumlarda birlikte buluşalım derim. Enerjimi bilgimle birleştirdim ve sizlerle paylaşıyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.